Kediler, sessiz, zarif ve gizemli dostlarımız. Ama hiç düşündünüz mü? Bu hayvanlar nasıl oldu da binlerce yıl önce vahşi doğadan çıkıp bugün kanepemizin üstünde mırıldanmaya başladı? Bu video, insanlık tarihinin en ilginç dostluk hikayelerinden birini anlatıyor. Kedilerin evcilleşme sürecini. Kedilerin evcilleşmesi yaklaşık 10 bin yıl önce, Yakın Doğu'da, yani bugünkü Türkiye, Mısır ve Orta Doğu civarında başladı. O dönem insanlar tarıma geçmiş, köyler kurmuş ve tahıllarını depolamaya başlamışlardı. Bu tahıllar fareleri çekti, fareler de kedileri. Vahşi kediler, insanların yerleşim yerlerinin etrafında dolaşmaya başladı. Fareleri avlıyor, aynı zamanda insanların bıraktığı yiyeceklerle besleniyorlardı. İnsanlar da kısa sürede bu hayvanların ne kadar faydalı olduğunu fark etti. Böylece insan ile kedi arasındaki ilk işbirliği doğdu. Ama ilginç olan şu, kediler köpekler gibi zorla eğitilmedi ya da evcilleştirilmedi. Onlar kendi istekleriyle insanlara yaklaşmayı seçti. Bu yüzden bilim insanları kedilerin aslında yarı evcilleşmiş hayvanlar olduğunu söyler. Yani bizimle yaşamayı kendileri tercih etti ama özgürlüklerinden pek de vazgeçmediler. Zamanla bu ilişki daha da güçlendi. Kediler insanlarla yaşamaya alıştı. İnsanlar da kedilerin sessiz ve zarif doğasını sevmeye başladı. Özellikle Antik Mısır'da kediler çok özel bir konuma sahipti. Mısırlılar kedileri kutsal sayıyor, Bastet adında bir tanrıça olarak tapıyorlardı. Kediler o kadar önemliydi ki bir kedi öldüğünde sahipleri yas tutar. Hatta bazı kediler mumyalanarak gömülürdü. Kedi öldürmenin cezası ise çok ağırdı. Zaman ilerledikçe kediler Mısır'dan Akdeniz'e, Avrupa'ya ve Asya'ya doğru yayıldı. Ticaret gemilerinde farelerle mücadele için kullanıldılar. Böylece dünyanın dört bir yanına ulaştılar. Ancak Orta Çağ'da işler biraz değişti. Avrupa'da bazı dönemlerde kediler, özellikle siyah kediler, cadıların yardımcısı olarak görülüp kötü şansla ilişkilendirildi. Bu yüzden birçok bölgede kedilerden korkulmaya, hatta bazen yok edilmeye başlandı. Ama ironiye bakın, kediler azalınca fareler çoğaldı ve hastalıklar yayıldı. Modern zamanlara geldiğimizde ise kediler yeniden sevilen hayvanlar haline geldi. Özellikle şehir yaşamında sessiz, temiz ve bağımsız yapıları sayesinde ideal evcil hayvan oldular. Fakat genetik araştırmalar gösteriyor ki ev kedileri hala vahşi atalarına çok benziyor. Aralarındaki genetik fark sadece birkaç. Yani kediler aslında hala içlerinde vahşi bir ruh taşıyor. Bu da bizi ilginç bir soruya götürüyor. Acaba kedileri biz mi evcilleştirdik, yoksa onlar mı bizi? Çünkü düşünün, biz onlara mama, yatak ve oyuncak alıyoruz. Onlar ise sadece mırıldanıp bize bakıyorlar. Belki de gerçek efendiler onlar. Kedilerin evcilleşme hikayesi bize şunu gösteriyor. Her dostluk zorla değil, bazen karşılıklı uyumla oluşur. Kediler bizi seçti, biz de onlara kalbimizi verdik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kediler gerçekten evcilleşti mi? Yoksa kendi kurallarına göre yaşayan özgür ruhlar mı? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.